Herkese merhabalar. Seher'e bir şey olmasın, Yaman Seher'i kurtarsın diyenler ve ayrıca Yaman ve Seher aşkı yeniden başlasın diyenler beğeni tuşuna basmayı unutmasın. Biz de sayımızı görmüş olalım. Emanet dizisi yeni bölümünde neler olacak? Yaman masum olduğunu itiraf edecek mi? Seher Yaman'ı şikayet edecek mi? Seher ve Yusuf'a zarar gelecek mi? Camgöz, Seher'i vurdurabilecek mi? Ali ve Duygu arasında neler yaşanacak? Bütün bu soruların cevabı ve daha fazlası analiz videomuzda. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden analizimize geçelim. Yaman, Zuhal'in göndermiş olduğu ses kaydını dinleyerek Kevser'i merdivenlerden iten kişinin İkbal olduğunu kendi kulaklarıyla duymuş oldu. Gerçekleri duyan Yaman'ın kafası oldukça karışacak. Yaman en başından beri boşuna Seher'le arasını bozduğunu anlamış olacak. Yaman tam emin olmadan bu gerçekleri şimdilik saklamak isteyecek. Yaman bundan emin olmak için de gece Zuhal'in yanına gelerek geçmişte Kevser'i merdivenlerden iten kişinin kim olduğunu soracak. Zuhal'in en başından beri hedefi gerçekleri ortaya çıkararak Yaman'ın gözüne girmekti. Ama Zuhal ses kaydıyla değil, Yusuf'un hayatını kurtararak konağa girmiş oldu. Bu yüzden Zuhal bildiği gerçekleri Yaman'a da anlatıp Yaman'ın güvenini kazanmak isteyecek. Ama Zuhal de gerçekleri tam bilmiyor. Bu yüzden Zuhal sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum diyecek. Bu yüzden Yaman'ın kafası yeniden oldukça karışacak. Yaman böyle uğraşmak yerine ses kaydını Seher'e dinletip ablanı ben öldürmedim, neden demiyor onu da anlamış değiliz. Ama bizim bildiğimiz Yaman Kırımlı kendisi tam emin olmadan bu kaydı ortaya çıkarmaz. Bu yüzden Yaman hem Zuhal'in hem de Ziya'nın ağzını arayarak gerçekleri öğrenmek isteyecek. Yaman Ziya'ya Kevser'i İkbal öldürmüş olabilir mi diye soracak. Yaman Ziya'ya bu soruyu sorunca Ziya yeniden geçmişini yavaş yavaş hatırlamaya başlayacak. Bildiğiniz üzere Ziya geçmişte kullanmış olduğu ilaçların etkisinden bir türlü tam anlamıyla çıkmadı. Ziya geçmişini hatırlamaya kendisini zorluyor fakat hem Kevser'in hem de İkbal'in merdivenlerden itildiği zamanı bir türlü hatırlayamıyor. Ne olursa olsun gerçeklerin ortaya çıkmasına oldukça az bir süre kaldı. Gerçekler ortaya çıkmak bilmiyor ama illaki Yaman'ın masum olduğunu göreceğiz. Bir ihtimal Yaman ses kaydını Seher'i dinletmeyip çekmeceye koyduğu zaman Seher tesadüfen ses kaydını bulup dinleyecek. Seher ses kaydını dinleyince Yaman'ın masum olduğunu, tüm bu yılanlıkların arkasında yeniden İkbal'in olduğunu görmüş olacak. Çünkü bu iş Yaman'a kalırsa gerçekleri tam anlamadan gerçekleri sonuna kadar saklamaya devam eder. Bu yüzden bu ses kaydının tesadüfen ortaya çıkacağını düşünüyorum. Ya da Yaman hem Zuhal'e hem de Ziya'ya sorduğu zaman istediği cevapları alırsa Seher'e kalmadan kendisi ses kaydını Seher'e dinletir. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Sizce ses kaydı nasıl ortaya çıkacak? Yorumlar kısmından bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Diğer yandan birçok sayfalar Seher'in Yaman'ı şikayet edeceğini ve Yaman'ın da hapse gireceğini söylemişti. Oysa ki ben sizlere önceki analizimizde Seher'in şikayet etmekten vazgeçeceğini, Yaman'ın hapse girmeyeceğini belirtmiştim. Seher, Yaman'ı hapse göndermek için Fırat'a bir fotoğraf göndermek istedi. Fakat bu fotoğrafın geçmişte kendilerini kurtarmak için çektiğini öğrenince bu planından vazgeçecek. Seher sürekli geçmişte Yaman'la yaptıklarını hatırlayınca ne olursa olsun Yaman'ı hapse göndermenin hata olduğunu anlayacak. Özellikle Yaman hapse girerse hem Yusuf hem de Ziya'nın da hayatı mahvolacağını düşünecek. Bu yüzden Seher Fırat'la olan planlarından vazgeçecek. Diğer yandan Yaman'ın baş düşmanı Camgöz yeniden ortaya çıkacak. Bildiğiniz üzere geçmişte Yaman
Camgöz'ü maddi yönden zarara uğratmıştı. Bu yüzden Camgöz yeniden ortaya çıkacak. Geçmişin intikamını almak isteyecek. Nedim ise Camgöz'ün yeniden ortaya çıktığını, bu yüzden de Yaman'ın dikkatli olması gerektiğini söyleyecek. Yaman haberi alır almaz hem konaktakileri hem de Seher'i uyarmak isteyecek. Diğer yandan Seher çoktan Yusuf'la dışarıya çıkmak için hazırlanmaya başlayacak. Seher'in dışarıya çıkmak için hazırlandığını görünce Yaman Seher'i uyararak düşmanlarının yeniden ortaya çıktığını söyleyecek. Seher ise Yaman'ı düşmanı olarak gördüğü için Yaman'ın inadına Yusuf'la beraber dışarıya çıkacak. Yaman ise sevdiklerinin arkasından giderek onları uzaktan korumak isterken Camgöz'ün adamı da Yaman Kırımlı'nın eşinin parka geldiğini söyleyecek. Camgöz adamına onay vererek Yaman'ın eşini vurmasını söyleyecek. Camgöz'ün adamı tam Seher'i vuracakken Yaman gelecek ve bu saldırıyı önleyecek. Seher ise korkudan ne yapacağını bilemeyecek. Seher kendi canını bir yana bırakıp Yusuf'un iyi olup olmadığına bakacak. Ama Yaman'ın tam zamanında müdahalesiyle kimseye bir zarar gelmeyecek. Tekrardan bir saldırı olmaması için Yaman hemen sevdiklerini alıp konağa getirecek. Olayın etkisinden hem Seher hem de Yusuf çıkamayacak. Küçük Yusuf'un da çekmediği çile kalmadı. Daha küçük yaşta bir yandan Yaman ve Seher'le uğraşırken bir yandan da başına gelmeyen olay kalmadı. Seher ise her ne kadar Yaman'la düşman olsa da onların hayatını kurtarması, en azından Yaman'ı şikayet etme fikrinden tamamen vazgeçmesine neden olacak. Camgöz ise her ne kadar başarısız olsa da Yaman Kırımlı'dan intikam almadan durmak istemeyecek. Bu yüzden Yaman atacağı adımlarda çok dikkatli olacak. Dizimizde yaşanan üst üste kötü olaylardan sonra Yaman'ın masumiyeti birkaç bölümden sonra tam anlamıyla ortaya çıkacak. Yaman'ın masumiyetini konaktaki herkes yavaş yavaş öğrenmeye başlayacak. Seher de geçmişte Yaman'a yaptıklarından dolayı çok pişman olacak. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Yaman'ın kafası yeniden karışacak. Yaman, madem Kevser'i merdivenlerden iten Ziya değildi, o zaman İkbal'i kim merdivenlerden itti diye düşünmeye başlayacak. Zuhal ise yaptıklarıyla yeniden konağa girmeye hazırlanıyor. Özellikle Seher'in yanlış merhameti Zuhal'in ekmeğine yağ sürmüş oldu. Zuhal'in planına gerek kalmadan konağa girmiş oldu. Zuhal bu riski göze aldı ama bu sefer de yeniden yürüyemeyecek. Zuhal'in almış olduğu hasarlar onun yeniden yürümesini engelleyecek. Zuhal konağa girmek isterken yürümekten olacak. Bu yüzden Zuhal daha da öfkelenecek. Bunun kendi yüzünden olduğunu düşünen Seher, Zuhal'e elinden geldiğince yardım edecek. Nedim ise çoktan Zuhal'den etkilenmeye başladı. Özellikle Nedim'in Zuhal'e bakışları ondan etkilendiğini bizlere göstermiş oldu. Zuhal de bunu fark edip yeni yapacağı planlarda Nedim'i kullanmak isteyecek. Nedim ise Zuhal'e elinden geldiğince yardım ederek yeniden yürümesine yardımcı olmak isteyecek. Bu olaydan sonra Zuhal ve Nedim yakınlaşması gerçekleşecek. Nedim etkilendiği için böyle davranmış olsa da Zuhal sadece yeni yapacağı planlarda kullanmak için Nedim'e yakın olmaya çalışacak. Ama ne olursa olsun Yaman asla Zuhal'e güvenmeyecek. Zaten Zuhal kendi sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalacak. Özellikle Zuhal'in yeniden yürüyememesi onun psikolojisini oldukça bozacak. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Diğer yandan Ali ve Duygu yakınlaşması için Duygu, Ali'nin evine yakın bir evi kiraladı. Duygu, akşam ziyareti için Ali'nin evine ziyarete geldi ama bu ziyaret oldukça kötü sonlanacak. Bildiğiniz üzere Sultan teyze oldukça açık sözlü. Bu yüzden
Duygu ve annesi ziyarete geldiği sırada Sultan teyze kimsenin beklemediği bir şey söyleyecek. Duygu da Sultan teyzenin söylediğine oldukça fazla alınacak. Ali onun adına özür dilese de Duygu kabul etmeyip evden ayrılmak isteyecek. Ama ev olmadığı için daha sonradan bu fikirden vazgeçecek. Sizlere önceki analizlerimde belirttiğim gibi zamanla Ali ve Duygu yakınlaşması gerçekleşecek. Ama şimdilik Yaman ve Seher çekişmesi gibi Ali ve Duygu çekişmesi de gerçekleşecek. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Daha fazla emanet analizleri için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.